Gençlik Rüzgarı'ndan merhaba. Püfür püfür bir Bodrum akşamüstü ve burada oturdum sizlere kendi mesleğim konusunda birkaç bir şeyler anlatmak istiyorum. Genelde hep diş hekimliği konusunda bir şeyler anlatırken konu hep estetik oluyor. Genelde gülüş tasarımları, Hollywood gülüşleri, materyaller, şunlar bunlar. Diş hekimliğinin genel en göz önünde olan kısımlarını konuşuyoruz ama aslında daha çok konuşmamız gereken ve çok fazla buna vakit ayırmadığımız bir unsurdan bahsetmek istiyorum. O da eklem rahatsızlıkları, temporomandibüler rahatsızlıklar dediğimiz çiğneme sisteminin en önemli unsurlarından birisi olan çene ekleminin rahatsızlıkları. Bu günümüzde çok yaygın ve ne yazık ki bu konuda kendi hastalarım üzerinden örnek verebilirim. Genelde nereye gideceklerini, kime tedavi olacaklarını bulamayabiliyor hastalarımız. Eklem tedavisinin ya da çiğneme sistemindeki bu temporomandibüler rahatsızlıkların tedavisinde birçok branşın etkileri var. Örneğin yaşanan semptomlar kulak semptomları olabildiği için hastalar bu şifayı kulak burun boğaz doktorlarına giderek bulmaya çalışabiliyor. Dolayısıyla burada branşların birlikte çalışması çok önemli. Psikologlar da burada psikolojik faktörleri elimine etmek adına devrede olabilmekteler. Onun dışında fizyoterapistler oradaki kasların doğru çalışması, eklemdeki ağrıyı minimalize etmek üzerine çalışmalar yapabiliyor. Bir takım spor üzerine, aktivite ve egzersiz üzerine çalışmalarla da bu ağrılar, rahatsızlıklar giderilebiliyor. Bir takım çene hareketleri, nefes terapileri vesaire kasları rahatlatıcı etkilerle bu tedaviler yapılabiliyor diye biliyoruz. Ancak pek konuşulmayan şey bütün bu branşların, bütün her şeyin de önemli olduğu kişinin yaşam koşulları, sosyoekonomik faktörleri, stres faktörleri, hayatında yaşadığı düzensizlikler her şey burada etkili olabilir. Ancak en çok atlanan şey dişlerin kapanış ilişkisine bağlı olan bozuklukların görülmemesi. Kapanış ilişkisi dediğimiz şey üst çene ile alt çenenin kapanması sırasında tabii bunu karşılayan iki tane eklem var. İki eklem üzerinden kapanan vücudumuzda başka bir iskelet sisteminin elemanı yok. İki tane eklemimiz var ve bir eklem bir eklemden bağımsız hareket edemiyor. Yani kolunu kaldırdığın zaman diğer kolunu da bağımsız bir şekilde hareket ettirememek gibi düşünebiliriz bunu. Dolayısıyla bir tarafımızda çiğnerken aslında diğer tarafımız da hareket ettiği için bozukluk, çiğneme sistemi üzerindeki dengesizlik ve bu bozukluk eklemler üzerinde, kulağa çok yakın olduğu için kulak üzerinde, baş bölgesinde olduğu için baş üzerinde, yani baş ağrıları üzerinden de semptomlar yaratabiliyor ve bu genelde dişler üzerinden değerlendirilmeyebiliyor, anlaşılmayabiliyor. Kulağı çınlayan bir birey bu rahatsızlığının dişleri üzerinden tedavi edilebileceğini, çözülebileceğini, bu ihtimali bilmeyebiliyor. Dolayısıyla branşların bu konuya birlikte hakim olduğu bir alan yaratıp beraber bunun üzerine daha fazla konuşmamız gerektiğine inanıyorum ben. Sizi bu konuda bilgilendirmek isterim. Biz artık günümüzde eskisi gibi dişlerin kapanışını ölçüler alarak mumla sabitleyerek o durağan haliyle üzerinde çalışmalar yapmak yerine aslında o iki çenenin birbiriyle ilişkisini hareketliliği ve çalışma fonksiyonu sırasında inceleyerek, bunun üzerinden kayıtlar alarak, o hareketli kayıtlarını alarak o sırada eklemlerin de nasıl hareket ettiğini gözlemlemek istiyoruz. Ve bunu yaptığımızda aslında ki o asimetrik o eklemlerin hareketini ve kafa bölgesindeki yarattığı basınçları ve kasların orada dengesiz nasıl çalıştığını ve bunun sonucunda neden ağrılar meydana geldiğini, neden semptomlar meydana geldiğini anladığımızda buna müdahale etmemiz, bunu çözümlememiz, bir sonuca ulaşmamız daha kolay olabiliyor. Tabii yaklaşımımız eklem rahatsızlıklarına diş hekimliği üzerinden birkaç yolla diyebilirim. Örneğin birçok rahatsızlıkta da olduğu gibi rahatsızlığın kendisini değil ama rahatsızlığın yarattığı semptomları elimine etmek üzerine yaklaşımlar var. Diyelim
baş ağrımız varsa baş ağrımızı gidermek üzerine bir yaklaşım. Örneğin kaslarımız çok kasılıyorsa ve gevşeyemiyorsa, uyku kalitemiz bozuluyorsa ve o kasın ağrıları sebebiyle bir yaklaşım yapacaksak, bu rahatsızlığı yönetmek için o kaslara müdahale ederek rahatsızlığı getirdiği sorunları elimine edebiliyoruz. Onun dışında işte yaşam koşullarını değiştirerek aslında var olan rahatsızlığı yönetmek şeklinde bir yaklaşımla bu çiğneme sistemi rahatsızlıklarından temporomandibüler rahatsızlık dediğimiz şeyi gidermek için çalışmalar yapabiliyoruz. Ancak gerçek tedavisini yapabilmemiz adına çok branşlı, çok farklı branşlardan insanların durumu doğru tespit ederek çiğneme sistemini tam rehabilite ederek de bunu kalıcı olarak tedavi etmenin mümkün olduğu yollar da var. Bu tabii ki detaylı bir incelemeyle hastalarımız üzerinde çiğneme sistemi nasıl çalışıyor, birey nasıl yemek yiyor, dişler birbiriyle nasıl bir ilişki halinde, nasıl temas ediyor, gıda geldiği zaman dişler birbiriyle çatışıyor mu, doğru kapanıyor mu, dişler yerinden oynuyor mu, sürekli bir hareket halinde olduğu için o iskelet sistemi doğru kapanmıyor olabilir. Bütün bunları değerlendirerek ve bunu yöneten, bu sistemi yöneten, çalışmasını sağlayan kaslar ve onları da yöneten sinir sistemi üzerinden iyi bir çalışma yapmak lazım, iyi bir değerlendirme yapmak lazım. Bütün bu diagnoz dediğimiz teşhis kısmı bize eklem rahatsızlığı ve ona bağlı olabilecek kas ağrıları, boyun ağrıları, baş ağrıları gibi rahatsızlıklar, sindirim bozuklukları gibi türlü şeyleri ortaya koyarak çözüme ulaştırabiliyoruz. Ve bu toplumda giderek artan bu tip rahatsızlıkların önüne geçmek için birçok çalışmalar günümüzde var. Diş hekiminize danışarak bu konuda daha fazla bilgi alabilirsiniz. Gençlik rüzgarı böyle püfür püfür eserken ben de size son dönemde özellikle hastalarım üzerinde çok sıklıkla gördüğüm bu rahatsızlıklardan bahsetmek istedim. Bodrum'dan sevgiler.